Herkese yeniden merhabalar. Bugün pazı sarması tarifi vereceğim. Pazı sarması nasıl yapılır, dondurucuya nasıl konulur ve dondurucudan çıkardıktan sonra nasıl pişirilir hepsini A'dan Z'ye anlatacağım. Hemen görüntüde gördüğünüz gibi malzemelerimiz: bir adet kuru soğanım, bir adet kapya biber, 3 sivri biber, bir demet maydanoz ve 4 diş sarımsağım var. Hepsini küçük küçük doğradıktan sonra tenceremi ocağa alıyorum. Bir çay bardağı dolusu kadar sıvı yağ ekliyorum ve doğradığım soğan üzerine ekledikten sonra soğan ve sarımsağı beraber kavuracağım. Sarımsağımı da ezip üzerine ekliyorum. Sarımsağı da üzerine ekledikten sonra soğanımın rengi dönene kadar kavuruyorum. Soğanlar ve sarımsaklar da kavrulduktan sonra üzerine doğradığımız, küçük küçük doğradığımız biberleri ekliyorum. Hem kapya biberi hem sivri biberi ekliyorum. Onlar da biraz kavrulduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolusu domates salçası ekliyorum. Karabiber ve pul biber ekliyorum. Biraz da zerdeçal ekliyorum. Bunları hepsi açıklamalar listesine yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Baharatları tamamen damak tadınıza göre az veya çok koyun. Onun miktarını vermeyeceğim. Sumak koydum ve tuz koydum. Biz biraz baharat ve acılı sevdiğimiz için siz onları bir miktar birer çay kaşığı veya tatlı kaşığı koymanız yeterli olacak. Baharatları da ekledikten sonra iyice kavurdum. Kavurduktan sonra 2 su bardağı pirincimi yıkayıp ekledim. Suda bekletmiyoruz. Dondurucuya koyduğumuz sarma ve dolmalar kesinlikle biraz böyle ön pişirme yapılmalı. Eğer çiğden koyarsak kırılmalar oluyor. Sonradan pişirince kırılmalar oluyor. O yüzden mutlaka böyle bir ön pişirme yapıyoruz. Ben 2 adet tavuk bulyon koyuyorum. Tavuk bulyonları kendim yapmıştım. Oradan tarifi izleyebilirsiniz. Videolar veya oynatma listesinden bakabilirsiniz. Tavuk bulyon nasıl yapılır? Çok güzeldir. Çok da yakışıyor. Tavuk bulyonu da ekledim ve üzerine 1,5 su bardağı suyumu ekledikten sonra iyice karıştırıyorum ve pişmeye çok kısıyorum altını. Çok kısık ateşte pişmeye bıraktım. Çok çabuk çekti suyunu. Tam pişirmiyoruz pirincimizi, yarım pişiriyoruz. Suyunu çektikten sonra üzerine maydanozu da ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Bulyonlarım da bu arada erimiş oldu. Karıştırıyorum, altını kapatıyorum. Kapağını kapalı bir şekilde demlenmeye, soğumaya bırakıyorum. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi 3 demet pazım var. Pazılarım bayağı büyük. Hem yaprakları çok büyük hem de demetleri ayrıca bir büyük. Bayağı bereketli çıkıyor. Diğer tarafta da suyumu kaynattım tencereme. Bir tarafa da buzlu su, soğuk su yaptım. Pazılarımı hiç kaynar suda bekletmeden batırıyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi bir 30 saniye kadar yeterlidir. Hemen çıkarıp soğuk suya koyuyorum ki pazılar çok çabuk yumuşuyor. Çok çabuk eziliyorlar. Çok fazla yumuşadığı zaman, eridiği zaman sarması da zor oluyor ve ziyan da oluyor. Güzel sarılmıyorlar. O yüzden mutlaka bu aşamalara dikkat etmelisiniz. Hemen sıcak suya batırıp çıkarıp soğuk suya, buzlu suya koymanız gerekiyor ki erimeler oluşmasın. Pazılar böyle çabuk erime olduğu için bu işlemi mutlaka yapıyorum. Bütün pazılarımı bu şekilde ayarlıyorum. Soğuk sudan çıkardıktan sonra süzgece koyuyorum. Suyu süzülüyor o arada. Bir elimle soğuk sudan çıkarıyorum. Bir elimle de sıcak sudan çıkardığımı soğuk suya koyup çıkarıp süzgece koydum. Hepsini bu şekilde yaptım. Bakın hiç erime olmadı. Çok fazla ezilmediği için sarması da kolay oluyor ve ziyan da olmuyor. Ben şimdi nasıl sarıldığını da göstermek istiyorum. Siz isterseniz böyle yan yan kesebilirsiniz ama ben o ortadaki damarları çıkarıyorum. Çünkü benim pazılar çok büyük olduğu için aradaki damarları çıkarıyorum. Sizin pazılar çok küçükse
O damarları parmağınızla ezebilirsiniz. Rahatlıkla eziliyor ve o şekilde 3'e 4'e bölüp tekrar sarabilirsiniz. Veya çok küçükse tek parça halinde de sarabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı aldım yanıma. Her bir sarmaya bir tatlı kaşığı kadar iç harçtan koyuyorum. Ve görüntüde gördüğünüz gibi önce yanlardan katlıyorum. Sonra yuvarlıyorum. Sarımı da çok kolay, çok pratik oluyor. Hiçbir zorluğu yok. Önce yanlardan katladığımız için yanlardan pirinçler de çıkmaz. Şöyle bir iki tane daha göstermek istiyorum. Şöyle bıçak yardımıyla önce içindeki damarı çıkarıyorum. Sonra istediğiniz kadar bölebilirsiniz. Yaprağınızın büyüklüğüne göre bölebilirsiniz veya ne kadar büyük ne kadar küçük sarabiliyorsanız o kadar yaprağınızı bölebilirsiniz. Her böldüğüm yaprağın içine birer tatlı kaşığı kadar iç harçtan koyuyorum. Yanlardan katlayıp sarıyorum. Çok kolay, çok pratik, gerçekten çok da lezzetli. Bu tariflerimi yabana atmayın. Eğer bunu çiğden koysaydık çıkardığımızda, dondurucudan çıkardığımızda kırık kırık oluyor. Tadı da kaçıyor ve güzel de pişmiyor. Dağılmalar da oluyor. Ben o şekilde sevmiyorum. Gerçekten bu şekilde sarmalarda ve dolmalarda. Mesela normalde patlıcan dolmasını da biz çiğden yaparız etli dolmalarda. Ama dondurucuya koyduğumuz zaman mutlaka ön pişirme yapıyoruz. Şu anda bir tane en küçüklerinden göstermek istiyorum. Şöyle damarını, ortadaki damarını elinizle iyice bastırın veya bardakla. Bardağın alt kısmı da sert olduğu için oradan da öyle bastırabilirsiniz. Parmağımızla iyice bastırdığımızda eziliyor. Ezildikten sonra daha rahat sarılıyor. Küçük olduğu için bunu ikiye bölüp göstermek istedim. Şöyle sarıyorsun ve orta kısmı, o damar kısmı da güzel pişiyor. Hem taze olduğu için hem de çok küçük olduğu için damar kısmını da atmak zorunda kalmazsınız ve rahatlıkla da sarabilirsiniz. Şimdi sardım bütün sarmaları, ister bir tane saklama kabına koyun, ister tencerenizle beraber koyun dondurucuya. İsterseniz böyle benim gibi poşete koyun. Ben tencerenin boyutuna göre koyuyorum. Hepsini tek seferde yapacağım. Küçük tenceremin boyutuna göre diziyorum. Hangi tencerede pişirecekseniz o tencerenin boyutuna göre poşete dizin ki çıkardığınızda rahatlıkla içine sığsın ve rahatlıkla pişirebilirsiniz diye. Poşete koydum, ağzını bağladım. Şimdi bir adet daha poşetin içine geçirdim bu şekilde. Ve dolaba koyuyorum. Tam bir hafta dolapta kalıyor. Bir hafta sonra böyle buz tutmuş. Kesinlikle birbirinden ayrılmıyor. Önceden çözdürmüyorum. Önceden hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi bunu tencereye koyuyorum. Poşetini yırtarak çıkartıyorum. Çok kolay çıkıyor. Ve tencereme koyuyorum. Ben daha küçük bir tencerenin boyutuna göre yapmıştım. O tencerem şu an dolu olduğu için boşaltmakla uğraşmadım. Hemen başka bir tencereye koydum. Şimdi sosunu hazırlıyorum. 2 adet sebze bulyon, tavuklu sebze bulyonum vardı. Onu kullanacağım. Üzerine 2,5 su bardağı kadar su ekledim. Tavuk ve sebze bulyonlar nasıl yapılır tariflerim var. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok faydalı, çok güzel. Hazır kullanmanıza gerek yok. İzleyin ve yapın derim. Bulyonun üzerine kaynar su ekledikten sonra erimesini sağladım. Biraz karıştırdım. O tencerede de tam eriyecek. 1 yemek kaşığı kadar salça ekledim. Kırmızı toz biber, pul biber ve tuzumu da ekledikten sonra iyice çırpıyorum, karıştırıyorum. Bunun üzerine soğuk su da dökebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Sıcak suyum vardı. Hemen onunla yaptım. Tavuk bulyonu da eritmek için. Şimdi bu tencerem buna büyük olduğu için ben kenarlarına biraz sebze koyuyorum. İsterseniz kemik koyabilirsiniz. Kemikle çok daha güzel olacak. Ben biraz patates koyacağım ve havuç koyacağım. Kemik koyabilirsiniz, but koyabilirsiniz, tavuk butu veya kereviz koyabilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa veya küçük bir tencereye koyarsanız, tencerenin boyutuna koyarsanız kenarlarına hiçbir şey de koymak gerekmeyebilir. Çok boşluk kalmasın diye bu işlemi yapıyorum ve o sebzeleri de yemiş olacağız, yemek olacak. Hazırladığım sosu da üzerine döküyorum. 2-2,5 su bardağı kadar su yeterlidir.
kaynamaya başladı şu anda. Tam kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra altını kısacağım ve üstten çözülenleri hemen böyle kaşık yardımıyla yavaşça, hiç ezmeden, hiç dağıtmadan üstten böyle çözülenleri kenarlara alıyoruz ki hepsi eşit bir şekilde pişsin diye. Çünkü kenarları çok fazla boşluk. Ben şu anda bunları yapmasam kendiliğinden dağılır. Kendiliğinden dağılırsa güzel olmaz. Tenceremiz geniş olduğu için. Ama daha küçük tencerede olsa hepsi böyle düz durur. Hiç dağılma da olmaz. Çözülenleri bu şekilde hemen dağıttım. Ve üzerine böyle bir ağırlık koyuyorum. Normal bir tencere kapağı da koyabilirsiniz. Tencerenin altı kısık bir şekilde, bakın bu şekilde, hiç dokunmuyorum. Yarım saat boyunca pişiriyorum. Çok harlı bir ateşte pişmeyecek. Kısık bir ateşte tam yarım saat boyunca pişirdim. Ve bir saat boyunca da dinlendirdim arkadaşlar. Ve akşam oldu. Şu an dolmam çok güzel oldu. Ne dağıldı ne hiçbir şey olmadı. İçindeki pirinçler de dışarı çıkmadı. Tencereyi hafif salladıktan sonra hemen ters çeviriyorum. İstediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Ben bunu bu şekilde koyacağım masaya ve herkes istediğini tabağına alacak. Ben şu an size göstermek istiyorum. Şöyle sebzeleri de ayrı bir tabağa alabilirsiniz. Şöyle bir iki tane göstermek istiyorum. Gerçekten ne dağılma oldu ne ezilme oldu. Hiçbir şey de olmadı ve çok da güzel pişti. Hiç önceden buzluktan çıkarıp da çözülmesini beklemenize hiç gerek yok. Bu yöntemleri, bu püf noktaları kullanırsanız şahane bir dolmalar yapabilirsiniz. Buzluk dolması bu kadar kolay, bu kadar basit, çok da pratik. Tadı da çok güzel oldu. Tane tane oldu. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız, videolarımı sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.